Sen de hayatındaki bolluk akışının zorlandığını hissediyor musun? Ne kadar çabalarsan çabala, parayı elinde tutmakta, yani biriktirmekte zorlanıyor musun? Belki de bu sadece senin hikayen değil. Senden önce yaşamış kuşakların sana bıraktığı görünmez bir miras olabilir bu. Bugün niyet kapısında sadece kendi hayatını değil, 7 kuşak boyunca taşınan bolluk enerjisini dönüştürmeye başlıyoruz. Kesinlikle. Bu videonun sonunda hayatındaki bolluk enerjisinin neden tıkandığını fark ederek para mıknatısı frekansına nasıl geçebileceğini öğreneceksin. Ayrıca Ho'oponopono ile üçlü bir bolluk ritüelini de kendi başına uygulayabilecek yetkinliği kazanacaksın. Hazırsan başlıyoruz. Harika bir giriş oldu. Yani bugün aslında çoğumuzun hayatında en çok takıldığı, en çok yara aldığı o hassas noktaya bakacağız. Çoğu zaman sorunun sadece bizde olduğunu falan düşünürüz ya. Tabii, yeterince çok çalışmıyorum deriz. Aynen, ya da işte yanlış kararlar alıyorum deriz. Ama işin arka planı hiç de öyle görünmüyor. Evet, fiziksel genler buzdağının sadece görünen kısmı aslında. Kesinlikle. İnsanın sadece göz rengini, boyunu, posunu devralmadığını biliyoruz. Devasa bir duygusal yükü de devralıyoruz. Hadi şunu biraz açalım. Atalarımızın yaşadığı kıtlık, savaş, göç veya iflas gibi travmalar nasıl oluyor da bugün benim cebimdeki paraya, banka hesabıma etki ediyor? Yani bu soru aslında bütün o tıkanıklıkların kilidini açan yer. Modern bilinç çalışmaları, işte nörobilim, özellikle o epigenetik dediğimiz alan bu gerçeği artık inanılmaz net bir şekilde açıklıyor. Nasıl yani? Biyolojik olarak mı? Aynen öyle. Düşünce ve duygularımız özellikle çok yoğun ve travmatik yaşandıklarında doğrudan biyolojimizi ve genetik ifademizi etkiliyor. Şöyle düşün, senin 3 kuşak önceki deden veya büyükannen büyük bir savaşta hayatta kalma mücadelesi verdi diyelim. Evet, aç kaldılar belki günlerce. Kesinlikle ellerindeki her şeyi bir gecede kaybettiler. O an hissettikleri o devasa korku, o çaresizlik, yeterli yiyecek yok, hiçbir zaman güvende değilim hissi var ya, işte o his sadece zihinlerinde uçup giden basit bir düşünce olarak kalmadı. Sinir sistemleri o anı bir şey gibi, varsayılan gerçeklik, bir hayatta kalma kuralı olarak genetik koda resmen işledi. İnanılmaz gerçekte. Ve bu kayıt DNA metilasyonu dediğimiz biyolojik bir süreçle nesiller boyunca aktarıldı. Ta sana kadar. Wow. Yani ben bugün oturduğum yerden işte bolluk içinde yaşamak istiyorum, çok para kazanmak harika bir şey falan diye olumlamalar yapıyorum. Zihnen parayı çok istiyorum ama Ama içerisi başka söylüyor. aynen öyle. Hadi şunu biraz açalım. Demek ki atalarımızdan sadece göz rengimizi değil, parayla ilgili bir varsayılan işletim sistemi de indiriyoruz biz. Harika bir tabir bu, kesinlikle öyle. İstediğimiz kadar en son sürüm bolluk uygulaması yüklemeye çalışalım zihnimize. Alttaki o işletim sistemi kıtlık kodlarıyla çalışıyorsa sistem çöküyor, değil mi? Tam olarak bu oluyor işte. İşletim sistemin yeterli yok komutuyla kodlanmış bir kere. Sen o gün gidip piyangoyu bile kazansan sistem o parayı bir şekilde elinden çıkarmanın yolunu bulur. Hadi canım, gerçekten o kadar güçlü mü bu kodlar? Maalesef öyle. Bir anda beklemediğin bir borç çıkar. Yanlış bir yatırım yaparsın ya da parayı hiç düşünmeden harcarsın. Neden peki? Yani insan neden kendine bunu yapsın ki? Çünkü sinir sistemin için tanıdık olan his, parasızlık ve mücadele hissidir. İnsan beyni her zaman tanıdık olanı, acı verici bile olsa güvenli bulur. Hayatta kalmayı böyle öğrenmiş çünkü. Çok mantıklı aslında, evet. Yani kıtlık bilinci, paranın bankadaki miktarı ile ilgili bir şey değildir. Bu tamamen bir algı, bir sinir sistemi meselesidir. Ne kadar kazanırsan kazan, o sinir sistemi sürekli tetiktedir. Ya biterse, ya yarın işsiz kalırsam korkusu. Aynen öyle. Bolluk bilinci ise bunun tam tersi. Bambaşka bir frekanstır. Dışarıdan zorla kazanılan, savaşarak koparılan bir şey değildir bolluk. İçerideki bir hal, değil mi? Kesinlikle. Evrenin o varoluşun doğasında olan destekleyici yapıyı içeride hatırlamaktır aslında bolluk. İçeride hatırlamak, çok güzel bir ifade bu. Peki bu eski ve hatalı işletim sistemindeki kıtlık kodlarını nasıl temizleyeceğiz o zaman? İşte Ho'oponopono tam burada devreye giriyor. Çünkü kimse o sürekli alarm halinde çalan sinir sistemiyle yaşamak istemez. Ve anladığım kadarıyla burada sadece iyi düşün, iyi olsun tarzı sığ bir şeyden bahsetmiyoruz. Hayır, asla. Ho'oponopono öğretisi bu noktada bize mekanizması çok belli olan 5 adımlık bir temizlik süreci sunuyor. Hadi bu 5 adımı konuşalım. İlk adım fark etme. Yani tetikleyicileri gözlemlemek. Fark etme adımı aslında şu gündelik hayatında parayla ilgili bir işlem yaparken bedeninde tam olarak ne oluyor? Ne gibi mesela? Diyelim ki bir markettesin, kasaya geldin ve kendine güzel, belki biraz lüks bir şey aldın. Tam kredi kartını uzatırken midene birden bir kramp giriyor. O meşhur suçluluk hissi, evet. Aynen, bunu almamalıydım diyorsun içinden. İşte o kramp var ya, o sıkışma hissi aslında senin bugünkü maddi durumunla falan ilgili değil. O bir tetikleyici. Geçmişin, o atalarının korkusunun bir yankısı sadece. İşte tam o anda sanıyorum ikinci adıma, yani kaynağı kabul etme adımına geçiyoruz. Ve işte burası gerçekten çok ilginç. Nasıl yani? Şöyle, bilgisayarının masa üstünde kime ait olduğunu bilmediğin, aniden açılan gizemli bir dosya bulmak gibi bir şey bu.
Öylece duruyor orada o kramp. Harika bir benzetme. Ve sen o anda bir dakika ya bu bana ait olmayan bir kayıt olabilir. Bu parasızlık korkusu benim değil atalarımdan gelen bir miras olabilir diyorsun. Bunu demek bile o gizemli dosyanın gücünü kırıyor sanırım. Kesinlikle kırıyor. O dosyayı sahiplenmek, hani onu kendi karakterinin ayrılmaz bir parçası sanmak zorunda değilsin. Sadece gözlemliyorsun dışarıdan. Bu korkuyu görüyorum ve benim olmadığımı biliyorum diyerek. Aynen öyle. İşte bu farkındalık anında beynin o amigdala dediğimiz ilkel korku merkezinden çıkıp ön lob dediğimiz mantık ve karar verme merkezine geçer. Rahatlıyoruz yani. Evet ve tam bu sakinleşme anında da 3. adım devreye girer. Ho'oponopono'yla temizleme. O krampın girdiği duygunun en yoğun olduğu o an içinde mantraları kullanmaya başlıyorsun. O meşhur 4 cümle. Onlara birazdan detaylıca gireceğiz zaten. Peki temizlikten sonra 4. adımda yeni kimlik inşası geliyor değil mi? Aynen. O sildiğimiz dosyanın yerine ben bollukla uyumlu biriyim diyerek yepyeni bir kod, yeni bir dosya yazıyoruz zihnimize. 5. adımda tabii ki tekrar ve sabır. Ama tam burada benim aklıma şu takılıyor. Şimdi ben bu adımları uyguluyorum diyelim. Markette mantraları söyledim, midemdeki o krampı, duyguyu temizledim. Hı. Ama eve bir geldim, kapıda bir sürü ödenmemiş fatura duruyor. Yani fiziksel dünyada hiçbir şey değişmemiş gibi hissedersek, o gerçeklik yüzümüze tokat gibi çarpmaya devam ederken motivasyonumuzu nasıl koruyacağız biz? Çok haklı bir soru bu. İnsan hemen ya bu işe yaramıyor falan deyip pes etmeye çok meyilli çünkü. Evet, bu sürece başlayan herkesin yaşadığı en temel kırılma noktası tam olarak budur. O yüzden burayı çok iyi anlamamız lazım bence. Ho'oponopono sadece zihinsel bir süreç değildir, enerjisel ve sinirsel bir temizliktir. Hı hı. Şunu asla unutma, fiziksel dünyanın değişimi her zaman ama her zaman enerjinin değişimini geriden takip eder. Yani biraz zaman alır diyorsun. Tabii ki maddenin frekansı çok daha yoğundur, şekil alması, dönüşmesi zaman alır. İlk başta dışarıda hiçbir şey değişmemiş gibi görünür ama içeride senin sinir sisteminde devasa şeyler oluyordur aslında. Nasıl şeyler mesela? O sürekli tetikte olan hayatta kalma modundan, yani sempatik sinir sisteminden çıkarsın, güvendeyim moduna, parasempatik sisteme geçersin. Ve sen rahatladığında ne olur biliyor musun? Ne olur? Beynindeki retiküler aktive edici sistem, yani o kısaca RAS dediğimiz yapı var ya, onun filtreleri değişir. Yani fırsatları görmemizi sağlayan o radarımız değişiyor. Kesinlikle çok doğru. Eskiden beynin sadece tehlikeyi, borcu, krizi görüyordu çünkü sürekli hayatta kalmaya çalışıyordu. Hı hı. Ama sen içini temizleyip frekansını bolluğa, o içsel güvene ayarladığında daha önce gözünün önünde duran ama resmen kör olduğun bir iş fırsatını bir anda görmeye başlarsın. Wow, çok etkileyici. İnsanların sana olan tavrı bile değişir. Kendine değer vermeye başlarsın, o yeteneklerini paraya dönüştürecek cesareti bulursun kendinde. Yani iç dünyamız temizlendikçe dış dünyada mecburen buna yanıt vermek ve uyum sağlamak zorunda kalıyor. İçerideki o yansımayı değiştiren asıl yaratıcıyız. Dışarıdaki aynayı silmeye çalışmak yerine kendi yüzümüzü temizliyoruz aslında. Aynadaki görüntü zaten mecburen değişecek. Kusursuz bir özet oldu bu. Ama o aynanın da temiz kalması sürekli bir çaba istiyor sanırım. Yani bolluk sadece bir kez açılacak bir kapı değil, korunması gereken bir frekans, bir hal aslında. Çok doğru. O frekansı korumak için gündelik hayatta pratik bazı alışkanlıklar edinmek kesinlikle şart. Ne yapabiliriz mesela? En temeli şükran pratiği. Gelecekteki o hayal ettiğin büyük zenginliği beklemeden şu an elindeki küçük bollukları fark etmek çok önemli. Mesela sabah içtiğin bir bardak kahveye şükretmek gibi. Aynen öyle. Masandaki sıcak çaya, aldığın sağlıklı nefese odaklanmak. Ve bir diğer çok önemli şey kıyaslamayı bırakmak. O sosyal medya falan çok tetikliyor bunu tabii. Kesinlikle. Kıyaslama, bolluğun en büyük düşmanıdır. Çünkü enerjini anında bende yok, onda var hissiyle doğrudan kıtlık bilincine çeker. Doğru. Bir diğeri de fiziksel bedene dikkat etmek. Uykusuz, yorgun ve aşırı stresli bir beden anında hayatta kalma moduna döner. Unutma, yorgun bir zihin her zaman kıtlığa düşer. Çok doğru ya. Uykusuzken kimse evrensel bolluk enerjisiyle falan uyumlanmayı düşünemez. Sadece o günü kurtarmaya çalışır insan. Kesinlikle öyle. Peki tüm bu süreci yöneten o meşhur mantralara gelelim. O 4 sihirli cümle. Her birinin çok ama çok derin bir anlamı var. Evet, yüzeysel değiller, kesinlikle. İlk mantra özür dilerim. Şimdi burada biraz durmak istiyorum ben. Çünkü çoğumuz özür dilemeyi bir boyun eğme, bir zayıflık veya işte ben hatalıyım, suçluyum duygusu olarak algılıyoruz. Toplum bize böyle eğitti çünkü. Toplumsal olarak da böyle büyütüydük. Aynen. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Çoğu insan bunu boyun eğme sanırken, faturalar falan yığılırken kendi kendime özür dilerim demek kulağa biraz pasif gelmiyor mu? Yani ilk bakışta öyle gelebilir evet. Bu nasıl oluyor da asıl gücü elime almamı sağlıyor benim? Anladığım kadarıyla burada özür dilemek, direksiyona tekrar geçmek anlamına geliyor. Doğru mu? Bu harika bir sorgulama çünkü Ho'oponopono'nun gerçekten en çok yanlış anlaşılan noktası tam burası. Hı hı. Buradaki özür dilerim, toplumsal anlamdaki o ezikçe ben hatalıyım lütfen beni cezalandır demek falan değildir asla. Peki nedir? Buradaki özür, senin de dediğin gibi tam anlamıyla direksiyona tekrar geçmektir. Şöyle ki, bu deneyime karşılık gelen, bu maddi tıkanıklığı yaratan benim kendi bilinç alanımda, atalarımdan gelen kayıtlarımda bir tortu var. Hı hı.
Ve ben bu tortuyu, bu karanlığı bunca zaman fark etmeden taşıdığım için, bilmeden kendime bu acıyı yaşattığım için kendi özümden özür diliyorum demektir. Wow, yani kurban bilincinden çıkışın ta kendisi bu. Kesinlikle. Dışarıyı, patronunu, ekonomiyi ya da aileni suçlamayı bırakırsın o an. Sorumluluk bende dersin. Ortada bir suç yok, sadece devasa bir farkındalık var. Anladım. Yani kurban koltuğundan kalkıp kendi hayatının şoför koltuğuna oturmanın beyanı bu. Harika. İkinci mantra ise lütfen beni affet. Evet, o da çok yanlış anlaşılıyor. Bu aslında o geçmişten gelen enerjisel bağları çözmek demek sanırım, değil mi? Kesinlikle. Bu tam anlamıyla bir teslimiyet halidir. Lütfen beni affet derken zihnimizin o her şeyi kontrol etme saplantısını bırakıyoruz aslında. O yorucu kontrolcülük. Aynen. O eski bilinç kalıplarını, atalarımızdan gelen o ağır borç ve yokluk yüklerini artık taşımak istemediğimizi ilan ediyoruz sisteme. Harika. Evrensel şifa enerjisine, o yüksek frekansa dönüp ben bu yükü serbest bırakıyorum, arınmaya izin veriyorum diyoruz. Sen o direnci bıraktığın an şifa zaten doğal olarak başlar. Ve hemen ardından teşekkür ederim geliyor. Sanırım burada bizim zaman algımız biraz bükülüyor. Nasıl yani? Şöyle, işin sırrı galiba burada yatıyor. Yani henüz fiziksel olarak o istediğimiz bolluk hayatımıza girmemiş olsa bile, banka hesabı hala eksideyken bile, enerjisel düzeyde o çözülmenin başladığına duyduğumuz sarsılmaz bir güvenle teşekkür ediyoruz biz. Çünkü şükran, bilimin de çok net kanıtladığı üzere insan frekansını anında yükselten en güçlü duygudur. Bedene de iyi geliyor tabii. Kesinlikle. Beyninde anında dopamin ve serotonin salgılatır. Sen daha ortada bir şey yokken teşekkür ederim dediğinde bilinçaltına çok güçlü bir mesaj verirsin. İşlem tamamlandı. Yeni gerçeklik çoktan başladı. İnanılmaz bir hack bu aslında. Gerçekten öyle. Bolluk ortada yokken teşekkür etmek, o gelecekteki bolluk ihtimalini kuantum alandan alıp bugüne, senin şimdiki anına çeker resmen. Çok güçlü. Ve aynı zamanda geçmişteki o zorlu deneyimlere, atalarının yaşadıklarına da teşekkür edersin. Çünkü o acılar, o tıkanıklıklar olmasaydı bugünkü bu spiritüel uyanışı yaşayamayacaktın. Her şeyin bir amacı var yani. Ve son olarak geldik o en yüksek frekanslı mantraya, seni seviyorum. Evet, zirve noktası. Tüm varoluşa yöneltilmiş bütünleştirici bir bilinç olduğunu görmek çok etkileyici gerçekten. O kadar güçlü bir frekans ki bu, hani bankadaki borcuna, içindeki o derin kıtlık korkusuna bile seni seviyorum demek o korkuyu resmen parçalayıp ışığa dönüştürüyor. Sevgi evrendeki en çözücü, en birleştirici güçtür çünkü. Korku hep böler, ayırır ve küçültür. Sevgi ise birleştirir ve alanı genişletir. Harika ifade ettin. Sen bilinçaltındaki o yaralı parçaya, o korkan atanın anısına dönüp seni seviyorum dediğinde artık onunla savaşmayı bırakırsın. Onu kabul edersin. Aynen. Onun seninle bütünleşmesini ve şifalanmasını sağlarsın. Hiçbir karanlık, hiçbir parasal tıkanıklık seni seviyorumun o saf titreşimi karşısında varlığını daha fazla sürdüremez. Tüylerim diken diken oldu gerçekten ve tüm bu gücü topladığımız, tamamen pratiğe döktüğümüz o muazzam noktaya geliyoruz şimdi. 7 kuşak bolluk şifası meditasyonu. Evet, çok güçlü bir ritüeldir bu. Burada zihni ve bedeni hazırlamak çok önemli. İlk başta dik bir omurga, hani kalpte yavaşça açılan böyle yumuşayan bir alan hayal ediyoruz kendimize. Sonra gözlerimizi kapatıp arkamızda duran o 7 kuşağı imgelemeye başlıyoruz. O imgeleme anı gerçekten çok derin bir katarsistir, bir boşalmadır. Düşün ki senin tam arkanda anne baban duruyor. Onların arkasında kendi anne babaları duruyor. Gittikçe kalabalıklaşıyor. Aynen. Geriye doğru yayılan tam 7 kuşaklık, binlerce ruhluk devasa bir enerji hattı var orada. Ve sen o hattın en ucunda, yaşamın tam en ön cephesinde duruyorsun. O soyun bugün dünyada nefes alan, o dönüştürücü gücü taşıyan tek temsilcisi sensin. Wow. Ve o an mantraları sadece kendin için okumuyorsun. 7 kuşak boyunca elden ele aktarılan, böyle her nesilde biraz daha ağırlaşan, ağır ve paslı bir bayrakla koşulan bir bayrak yarışı gibiyiz. Harika bir benzetme. Ve biz şu an o sıranın en önündeyiz, yaşam formunda. O bayrak şu an tam bizim elimizde. O paslı bayrağı alıp kendi bilincimizde bu mantralarla altın bir ışığa dönüştürüyoruz. Kesinlikle öyle. Yani sadece kendi sırtımızdaki o borç yükünü falan atmıyoruz, arkamızdaki binlerce kişinin yükünü de hafifletiyoruz aslında. Ne muazzam bir güç, ne büyük sorumluluk. Evet, o paslı bayrağı şifalandıran kişi sensin. Orada durup farkında olmadan nesiller boyu taşıdığın bu kıtlık ve acı kayıtları için özür dilerim diyorsun. Tabii suçluluk hissetmeden. Kesinlikle suçluluk duymadan. Sonra bilinçsizce aktarılan bu eski hayatta kalma kayıtları için lütfen beni affet diyorsun. Ve o katılaşmış enerjinin çözüldüğünü hissediyorsun hücrelerinde. Bu döngüyü dönüştürmeye başladığım, şifaya izin verdiğim için teşekkür ederim. Ve en sonunda tüm o atalarına, onların yaşamak zorunda kaldığı zorluklara, sana aktardıkları o müthiş yaşam gücüne, koşulsuz bir sevgiyle seni seviyorum diyorsun. İnanılmaz bir his.
Ve kapanışta da o efsanevi kimlik değişimi var. Derin bir nefes alıp ben bolluğa açığım, değerliyim, para mıknatısıyım diyoruz. Evet, yeni kodu yazıyoruz. Üzerimizden akan o altın ışığın hem bizi hem de arkamızdaki o devasa 7 kuşağı tamamen sardığını hayal ediyoruz. O eski, sürekli tetikte olan, hani hayatta kalma savaşçısı kimliği tamamen eriyip gidiyor o ışıkta. Aynen öyle. Onun yerine yaratan, alan ve paylaşan, varoluşun sınırsız desteğini tüm hücrelerinde hisseden yepyeni bir kimlik oturuyor. Ve sen bu ritüeli sabırla gerçekten hissederek tekrar ettikçe bilinçaltın artık o eski korku kodlarına tutunamaz hale gelir. Düşer gider onlar. Peki hocam, sıkça sorulan sorularda insanların en çok merak ettiği şeylere de kısaca değinelim istiyorum videonun sonuna gelirken. Tabii, harika olur. En çok ne soruluyor mesela? Çoğu kişi şunu diyor, ya ben bolluğu çok istiyorum ama neden gelmiyor bir türlü? Çünkü demin de dediğimiz gibi sen zihninle istiyorsun, %5'lik bilincinle. Ama o %95'lik bilinçaltın ve atasal hafızan o eski hayatta kalma programlarıyla parayı bir tehlike, ağır bir yük olarak görüyor aslında. Seni korumaya çalışıyor bir nevi. Kesinlikle. Güvende kalman için onu tutmana izin vermiyor. O yüzden gelmiyor. Bir de şu soru çok geliyor, atalarımın hiç tanımadığım insanların yaşadıkları beni gerçekten o kadar etkiler mi? Evet, konuşmamızın başında epigenetikle anlattığımız gibi %100 etkiler. Çünkü onların yaşadığı devasa stresler, kıtlıklar, senin sinir sistemine bir gerçeklik algısı olarak çoktan mühürlenmiş durumda. Hı hı. Ve bence en kritik soru şu, ben bu özür dilerim, teşekkür ederim cümlelerini kime söylüyorum? Dışarıdaki birine mi, bir otoriteye falan mı? Hayır, kesinlikle hayır. Bu mantralar doğrudan kendi bilinçaltına, kendi içindeki o evrensel zekaya ve o kayıtları taşıyan kendi hücresel hafızana yöneliktir. Kendimize söylüyoruz yani. Aynen öyle. Süreci her zaman içeriden başlatırsın. Sen içeriği değiştirirsin, dışarısı sana uyum sağlar. Yani anladığım kadarıyla aslında dışarıdaki parayı bir mıknatıs gibi çekmeye çalışmaktan, bir yerlerden zorla koparıp almaya çalışmaktan ziyade içerideki o paslı boruları, o eski atasal tıkanıklıkları açıyoruz biz. Harika bir analoji oldu bu. Borular açılınca, o içimizdeki görünmez tortular temizlenince su zaten doğal olarak gürül gürül akmaya başlıyor. Suyun kaynağında hiçbir zaman sorun yoktu ki. Sorun sadece o boruların paslanmış, tıkanmış olmasındaydı. Şunu bir düşün. Eğer bugün bu temizliği yaparsan, sadece geçmiş 7 kuşağı şifalandırmakla, onların acılarını dindirmekle kalmıyorsun. Başka ne yapıyoruz? Senden sonra gelecek olan nesillerin, belki de çocuklarının ve torunlarının, o varsayılan işletim sistemini de tamamen yeniden kodluyorsun. Sen, kendi soyunun gelecekteki bolluk atası oluyorsun. Niyet Kapısı yayınlarında Ho'oponopono'nun dönüştürücü gücüyle hayatın en derin noktalarına dokunarak yaralarımızı şifalandırmaya devam ediyoruz. Sınav kaygısından, kariyer yolculuğundaki tıkanıklıklara, atasal karmadan gelen blokajlardan, modern ilişkilerdeki dengesizliklere, hak arayışındaki sıkışmışlıktan, ilahi adaletin gecikmiş hissine kadar seni sınırlayan her alanı birlikte arındırıyor ve bilinç seviyeni adım adım yükseltiyoruz. Tüm bu derinleşme sürecini kaçırmamak ve bu arınma yolculuğunda bizimle yürümek için kanala abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutma güzel insan. Ve eğer bu video senin kalbine dokunduysa, emin ol bir başkasının da buna ihtiyacı var. Işık olmak için bu videoyu sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Şimdiden çok heyecanlıyım çünkü gelecek bölümde Ho'oponopono ile aile enerjisini şifalandırma ve dönüştürme ritüelini konuşacağız. Sevdiklerinle arandaki bağları sevgiyle onaracak, aile enerjini şifalandıracak, evindeki huzuru ve neşeyi kalıcı kılacak uygulamalarla tanıştıracağız seni. Biz Niyet Kapısı'nda her hafta Salı günü saat 16'da yepyeni içeriklerle tam burada seninle buluşmaya devam edeceğiz. Kendi mucizene giden yolda sevgiyle kal güzel insan.